Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Futbol 2023 gündemindeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Geçtiğimiz Perşembe günü oyunda yaşananlar olsun, bugün bitecekler, yarın ve Perşembe bizleri bekleyenler neler, bu videomuzda onlara bakacağız. Ve bir de arkadaşlar, haftalar önce başlayan 650 milyon indirme ile alakalı bir kampanya vardı. Bu kampanyanın da artık son haftası, son günleri. Bu kampanyamız Perşembe günü sona erecek arkadaşlar. Bundan dolayı oyuna her gün girdiğimizde giriş hediyeleri falan alıyorduk. Perşembe günleri ücretsiz top açma hakkı, 5. günde 50 futbol parası gibi bu hediyelerin artık sonuna geliyoruz. Perşembe günü bu kampanya bitiyor arkadaşlar. 3000 futbol puanı verilen bir mesaj vardı. Almış olabilirsiniz. Belki ileride alırım diye bu mesaja bakmadıysanız arkadaşlar, bu 3000 e-futbol puanı hediyesi de bu Perşembe günü bitecek. Yedek bir hesabınız vardır. Orada almadıysanız alabilirsiniz. 650 milyon indirmeyle alakalı kampanyadan dolayı hedeflere yeni bir hedef gelmişti. Buradan eğer almadıklarınız varsa, belki de yedek hesabınız vardır arkadaşlar. Buradan toplamda 200 e-futbol parası, 360 bin GP, 90 bin antrenör puanı verilmekte. Eğer almadıysanız, eksik görevleriniz de varsa Perşembeye kadar bu hedefleri tamamlayıp hediyelerimizi alabiliyoruz. Bugün biteceklere baktığımızda sıralama etkinliğinin bugün son günü. Artık hangi sıralamadaysak ona göre GP ve beceri antrenörü veriliyor. Pazartesi günü gelen haftalık etkinliklerinin bugün son günü. Yarın yeni etkinliklerimiz gelecek. Ayrıca pazartesi günü Bayern Münih ve Inter takımının oyuncularından oluşan bir paket vardı. Bu paketin yarın son günü. Yarın yeni oyuncu paketi gelecek. Bir de Perşembe gelenlere bakalım arkadaşlar. Belki top açılımı yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa, Epic paket olarak Milan Epic oyuncuları geldi. Paketteki Epic'lerin kadromuzdaki maksimum seviyeleri bunlar. Filippo Inzaghi Big Time olarak karşımızda 100 seviyeye kadar çıkmakta. Kaka'nın Epic kartı 100 seviye ve sağ bek futbolcusu Cafu 99 seviyeye kadar çıkıyor. Player of the Week artık tekrardan başladı. Çünkü ligler başladı arkadaşlar. Birçok ülkede maçlar oynanmıştı. Oynanmayan ligler de var. Oynanan liglere göre bakıldığında güzel bir Player of the Week paket der miyiz? Yüksek seviyeli isimler de var. Düşük seviyeli isimler de var. 99 Bellingham, 98'lik 3 tane futbolcu. Saka, Kunde, Rodri. Aslında ilk 4 sıradaki futbolcu bayağı güzel, etkili. İlk 11'de oynatacağımız isimler. Yarın neler gelecek, bizleri neler bekliyor, tek tek onlara baktığımızda arkadaşlar, 650 milyon indirmeyle alakalı kampanyanın artık son haftasındayız ve Perşembe günü başlayan günlük girişlerde yarın 5. gün. Eğer oyuna her gün giriş yapıyorsak arkadaşlar, 5. gün yarına denk geliyor ve 50 futbol parası verilecek. Oldu ki girmediğimiz günler varsa, ne zaman 5. güne gelirsek o zaman 50 futbol parası verilmekte. Dediğim gibi oyuna her gün giriş yapıyorsak yarın buradan 50 futbol parası alacağız. Bir de haftalık etkinliklerden bir tanesinden 50 futbol parası kazanabiliyoruz. 100 futbol parası yarın kazanabileceğiz. Yarın gelecek oyunculara baktığımızda Liverpool takımının oyuncuları geliyor. 1-2 tane de yeni transfer var. Pakette yer alan isimlere baktığımızda kaleci Alisson oyunun önemli kalecilerinden bir tanesi. Yüksek seviyeli oluyor genelde kartları. İyi özellikli oluyor. Bakalım yarınki kartı kaç seviyeye kadar çıkacak. Minimum 97 olacaktır ama 97'nin ne kadar üzerine çıkar? 98, 90 çok zor gibi ama benim beklentim 97'lik bir kartı olabileceği. Robertson daha önce bir kere 99 seviyeli gelmişti. O kadar çıkarmaya da bilirler. Keşke çıkarsalar, güzel bir sol bek. Stoper olarak Gomez tercih edilmiş. Keşke Van Dijk'ı da tercih etselerdi. Diego Jota var. Santrafor, sol açıkta falan kullanabiliyoruz. Liverpool takımının transferlerinden birisi olan McAllister. Aslında McAllister gerçek hayatta çok önemli bir futbolcu. Oyunda seviyesi belki çok yüksek değil ama bence ilerleyen aylarda McAllister'ın seviyesi oyunda da çok artacaktır. Sol açık futbolcusu Gakpo, ofansif orta sahada Elliot ve yeni transferlerden Szoboszlai var. Yarın gelecek etkinliklere baktığımızda Japon Ligi etkinlikleri olacak. 2 tane etkinliğimiz arkadaşlar. Bir tanesinden 60 bin GP kazanıyoruz. Diğerinden 50 futbol parası ve bunların yanında beceri antrenörü. 4 tane de beceri antrenörü kazandığımız her hafta pazartesi gelen etkinliğimiz. Perşembeye geçecek olursak, aslında Perşembe günü geleceklerle alakalı çarşamba daha detaylı bir video yaparız ama şöyle kısa bir üstünden geçelim arkadaşlar. Etkinlikler olarak Worldwide Clubs etkinlikleri olacak ve şu ana kadar gelmeyen Big Time futbolcular var. Bunlardan bir tanesini Konami seçip yanına 2 tane epik futbolcu eklemesi gerekiyor. Şu ana kadar gelmeyen Big Time'ları da haftalardır tek tek getirdi Konami. Kimler gelmedi? David Beckham'ın bu kartı gelmedi. Cambiasso, Rummenigge, Alman stoper futbolcusu da oyuna eklendi ama o da hiç gelmeyenlerden bir tanesi. Adını yanlış telaffuz edebilirim arkadaşlar. Aslında bakmıştım.
nasıl telaffuz ediliyor diye, ama şimdi ben söylemeye kalksam yanlış bir şey de çıkabilir. Belki Almancası iyi olan arkadaşlarımıza da, Almanya'da yaşayan arkadaşlarımız varsa bu stoper futbolcumuzun adı nasıl telaffuz edilmekte, doğrusunu bizlerle paylaşabilir. Totti daha önce Epic kartı gelmişti. Şöyle yaklaşık bir ay önce ya da 1,5 ay önce Totti'nin Epic kartı gelmişti. Ama Big Time'ı hiç gelmedi. Michael Owen da Big Time'ı gelmeyenlerden bir tanesi. Perşembe günü birçok takımın dizilişi değişti. Çünkü ligler başladı arkadaşlar. Çoğu ligde maçlar oynandığı için takımlar sahaya nasıl çıkmışsa Konami de ona göre dizilişleri güncelledi. Şöyle dikkat çeken dizilişlere baktığımızda çoğu arkadaşlar 4-2-3-1 dizilişiyle çıkıyor çoğu takım. Bizim ligimizde olsun, Avrupa'da, ya da 4-1-4-1 dizilişi de yaygın dizilişlerden birisi. Ben böyle farklı olanları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an oyunda 2 ofansif orta sahalı, 2 santraforlu tek bir takım var. Daha önce İstanbulspor kullanıyordu ama ligin ilk maçında değiştirdi onlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden New York VR ismindeki takım 4-2-2-2 dizilişini kullanmakta. Japonya Ligi'ne baktığımızda bu hafta iki takımın dizilişi 4-5-1 ama birbirlerinden farklı. Japon takımları da olmasa farklı dizilişler pek göremiyoruz arkadaşlar. 3 stoperli ya da 4'lü savunmalı değişik dizilişleri Japon takımları kullanmayı seviyor. Özellikle de 3 stoperle oynamayı seviyorlar. En azından biz de o takımlar sayesinde farklı dizilişler görüyoruz oyunda. Mesela Japonya'da Vegalta Sendai'nin 4-1-4-1 buna biz direkt 4-5-1 diyelim arkadaşlar. Ortadaki beşli kendi yarı sahamızda. Fakat bunun bir de farklı versiyonu var. Ortadaki beşli yan yana. Ben gördüğümde şaşırdım. Bir bakıma da hoşuma da gitti. Çok ilgimi de çekti. Ortadaki futbolcular aynı hizadalar. Savunma futbolcuları birbirinden daha mesafeli kenara doğru. Ama ortadaki beşli birbirine bayağı bir yakın. İleride tek başına bir santrafor futbolcusu durmakta. Bu dizilişi kullanan takım da Japonya'da Tokushima Vortis. Takımın ismi, Japon 2. Ligi'nde yer alıyordu. 2 ofansif orta sahalı, sağ açıklı sol açıklı 4-1-2-3 dizilişine baktığımızda aylardır bu iki takım var. Kawasaki Frontale, Sepang SC. AFC Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor arkadaşlar. Örneğin Kawasaki Frontale'yi Japon Ligi'nden seçerseniz dizilişi böyle değil. AFC kısmından seçersek dizilişi 2 ofansif orta sahalı. AFC Şampiyonlar Ligi de başladıktan sonra oradaki dizilişler değişecek arkadaşlar. Eğer beğendiğiniz bir dizilişi oradaki bir takım kullanıyorsa en azından bir oyun planı listenize kaydetmenizi öneririm. Çünkü AFC Şampiyonlar Ligi başladıktan sonra hem bazı takımlar değişiyor hem de dizilişler güncellenecek. Son dizilişimiz de 4-1-4-1 dizilişi. Bunu da Tokyo Verdy takımı kullanmakta. Geçen hafta geldi. Biraz daha farklı bir 4-1-4-1. 2 ofansif orta sahalı oynayabiliyoruz. Açıklara göre kenarlar biraz daha geride. Japon takımı Tokyo Verdy 2 haftadır bu dizilişi kullanıyor. eFootball 2023 ile alakalı gelişmeler bunlardı arkadaşlar. Şimdi de eFootball 2024 ile alakalı bazı haberlere bakalım. Sürpriz bir şekilde Perşembe günü eFootball 2024 oyunuyla alakalı bazı görüntüler paylaşıldı. Konami Malezya'da bir etkinlik düzenlemekte ve orada eFootball 2024 ile alakalı böyle kısa bir tanıtım gerçekleşti diyebiliriz. Çok detaylı bir paylaşım olmadı. Çok az görsel var arkadaşlar ve Konami şirketinin de şöyle bir huyu var arkadaşlar. Büyük güncelleme öncesinde oyunla alakalı pek görüntü paylaşmazlar. Büyük güncellemeyi gerçekleştiririz. Sonra oyuna girdiğimizde aslında her şeyi görebiliyoruz. Mini mini böyle açıklamalar yaparlar. Çok az görüntü paylaşırlar. Bütün her şeyi aslında büyük güncellemeden sonra görebiliyoruz. Peki Perşembe günü neler paylaşıldı? Oyunun kapak görselini bu şekilde paylaştılar. Tabi bu değişkenlik de gösterebilir. Burada önemli olan Messi'yi görmemiz. Messi hala oyun için önemli bir futbolcu. Oyunun özel anlaşmalı olduğu isimlerden bir tanesi. Elçilerinden bir tanesi. Messi ile alakalı değişik kartları oyunda görmeye yine devam edeceğiz. Oyunla alakalı konsolda mesela bir maç görüntüsü. Konsolda oyun planıyla alakalı bir görüntü. Bunu Photoshop'ta biraz daha netleştirmişler. Aynı görüntü konsolda oyun planı bu şekilde gözükmekte. Bunun dışında arkadaşlar bir de sahte görüntüler var. Bunları görürseniz kesinlikle inanmayın. Mesela eFootball 2024'te böyle ücretsiz bir paket gelecekmiş. Bu gerçek değil arkadaşlar. Tamamen bir Photoshop çalışması. Tayland'da bir eFootball sayfası bunu paylaştı. Sonra bu görüntüyü gerçekmiş gibi paylaşan sayfalar da oldu. Bu gerçek değil. Belki görmüş olabilirsiniz. Belki bundan sonra da karşınıza çıkabilir. Bu görseli paylaşan kişi gerçek olmadığını aslında daha sonra dile getirdi ama tabii artık fotoğraf, bu görsel elden ele dolaşmaya başladı. Ha keşke gerçek olsa. 11 tane futbolcu içerisinden 3 tane epik futbolcu çıkaracağız. Yani 11 tane oyuncu içerisinden sonuna kadar gidip
bunları çıkarırız. Bir de ücretsiz top açma hakları var. Ya Konami zaten böyle bir şey kolay kolay getirmez ama yapan arkadaş çok güzel düşünmüş. Keşke Konami böyle bir kampanya getirseydi. Bu da arkadaşlar gerçek değil. Oyun planıyla alakalı böyle bir görüntü paylaşılıyor. Gerçek değil, tamamen bir çalışma diyelim. Sahte falan demeyelim. Bir arkadaşın kendi çalışması. Gerçek gibi bu görüntüler paylaşıldı. Bunlar oyun içerisinden resmi görüntüler değil. Sızan da değil. Tamamen birinin kendi çalışması. Zaten yazı tiplerine falan bakın arkadaşlar. O kadar profesyonel de değil. Mesela GP'lere falan baktığımızda sağ tarafta 3045 kolektif gücü gösteren kısım, yazı stilleri, boyutları çok fazla birbirini tutmuyor. Tamamen birinin çalışması. eFootball 2024 güncellemesi, o beklediğimiz büyük güncelleme Eylül ayının ilk haftasında gerçekleşecek. Oyun 4 Eylül'de bakıma girecek. 7 Eylül'de açılması bekleniyor arkadaşlar. Henüz daha ne zaman net olarak güncellemenin gerçekleşeceğini Konami açıklamadı ama beklentiler o yönde. 4 Eylül'de oyunun kapanması, 7 Eylül tarihinde güncellemeyi gerçekleştirip oyuna giriş yapmamız. Konami belki resmi sitesinden oyunla alakalı öyle her şeyi paylaşmasa da bazı görüntüleri paylaşacaktır. Oyuna girdiğimizde ise artık her şeyi görebileceğiz. Büyük güncelleme öncesinde gerçek olmayan görseller, videolar paylaşılabilmekte arkadaşlar. İşte eFootball 2024'te gameplay şöyle, oyun içerisinden görüntüler böyle gibi değişik başlıklarda bazı görüntüler, videolar paylaşılmakta ama Konami'den henüz daha resmi olarak paylaşımlar gelmedi. Sadece bu az önce gösterdiklerim. Bunlar Konami'nin kendi standından yaptığı etkinlikten görüntüler. Şimdilik bunları görebiliyoruz. Mesela taraftarların elinde bayraklar var. Konsolda bu görünmekte. Mobilde taraftarların elinde bayrak falan da görmedik. Resmi gelişmeler olursa ya da güvenilen kaynaklardan paylaşımlar olursa arkadaşlar ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.